Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugünkü açılımımızın konusu yakın gelecekte aşk hayatıma biri girecek mi? Girecekse nasıl bir insan olacak? Aşk hayatımdaki enerjiler nasıl ilerleyecek? Şimdi olumlu veya olumsuz. Ama ben genellikle açılımlarımda farkındalık elde etmek üzerine olumsuz olan bilinçaltı bir yanımız varsa bunu açık açık söylerim ama nasıl ilerletebileceğimizi, buradan nasıl çıkabileceğimize dair bir yol haritası sunarım, sunmaya çalışırım elimden geldiğince ve daha sonrasında da nasıl bir sürece ilerleyeceğimize dair anlatımlarımı yaparım. Asla hani bu şekilde hani düşürecek insanların motivasyonunu düşürecek derecede açılımlar yapmıyorum. Ben zaten kendi enerjim itibariyle de bunu yapmayı kendi hayatımda da doğru bulmuyorum. Genellikle benim açılımlarım aşağıdaysak da aşağıdan yukarı çıkmak üzerinedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha yeni bir kanal olduğum için biraz kendimden de bahsetmek ihtiyacı hissettim ister istemez. Bu şekilde onun dışında 4 desteli bir açılım gerçekleştireceğiz. Bu açılım daha çok yalnız olanlar için tercih edilebilecek bir açılım olacak. Yakın gelecek enerjilerini baz alacağız ve aynı zamanda da ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman alıp kabul edebilirsiniz. Zamansız bir açılım olacak çünkü. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olmak üzere tercihlerinizi yapabilirsiniz. Evet, yaptığınızı umut ediyorum. Yapamadıysanız da videoyu durdurup bu seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve daha detaylı açılımlar, daha özel açılımlar istiyorsanız da aşağıya açıklama bölümüne e-mail adresimi bırakıyorum. Oradan da bana ulaşım sağlayabilirsiniz tabii ki. O zaman birinci desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar birinci deste. Bakalım yakın gelecek enerjilerinde hayatımıza biri giriyor mu? Aşk hayatı enerjilerimiz ne durumda? Şimdi söylemek gerekirse bence burası çok güzel geldi. Direkt bu kartlarla bunlar mükemmel kartlar. İlk başta söylemek istediğim şey şu. Şimdi arkadaşlarım, sizin başınıza belirli kötü durumlar gelmiş olabilir. İşin içinden nasıl çıkacağınızı bilemediğiniz, nasıl ilerleyeceğinizi öngöremediğiniz kriz anlarınız olmuş olabilir. Ama bununla ilgili hiçbir korku çalıştırmanıza gerek yok. Çünkü aslında kendi kadersel hayat yolunuzda, kendi kadersel planınıza uygun şekilde ilerlediğinizi söylemek istiyorum ilk etapta. Çünkü Aziz kartıyla birlikte aslında hani ilahi sistem tarafından da koruma altında olduğunuzu, sürecinizin koruma altında olduğunu yani büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Direkt büyük arkana ve aziz geldiği için zaten. Kendi sürecinizde şunu söylemek istiyorum özellikle. Yani bunları yaşamanızın bir sebebi vardı. Mesela bir ilişki bitmiş. Şu anda bir yol ayrımında olabilir. Yani şu an belirsiz olabilir mesela bu durum. Tam olarak bitti mi bitmedi mi? Ya da bittiyse görüşmüyorsanız bile enerjetik anlamda bir bağlantı hala hissetme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama yakın gelecekte bu yol ayrımı daha da keskinleşecek ve tamamen koparıp atılacak bir bağlantı olacağını söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bu süreci neden yaşadığınızı ilk etapta söylemem gerekiyor. Aileyle alakalı bir problem var burada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere biz ilk ailemizde
ilişkiyi deneyimlediğimiz için mesela eşler arasındaki ilk iletişimin nasıl olduğunu kendi kafamıza anne ve genellikle anne ve babamızdan görerek kodluyoruz. Hani doğru da olsa, yanlış da olsa onun o şekilde olduğunu doğru kabul edebiliyoruz. Yani ilişkiye karşı olumsuz, negatif bakış açıları geliştirebiliyoruz ister istemez. Mesela erkek bu şekilde davranır. Çünkü babam bu şekilde işte bana ve anneme bu şekilde davranıyordu. Kadın bu şekilde davranır. Demek ki hani doğru olan bu. Benim annem çünkü bu şekilde davranmıştı. Benim babama ve bana bu şekilde davranmıştı gibi ilk kodumuz bu şekilde yazılıyor. Yazılımımız diyeyim bu şekilde yazılıyor. Ve daha sonrasında o küçük çocuk bizim o algılayış şekliyle yetişkin halimize geliyoruz. Büyük halimize geliyoruz. Ama alta baktığında hala o çocuk bilişi çalışmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Bunun farkındalığına varıncaya kadar. Şimdi bizim bazı davranış şekillerimiz oluyor. Ve hissediş şekillerimiz oluyor. Yani biz bir takım olaylara karşı hissiyatımızı nasıl anlatayım? Bir takım olaylara karşı hissiyatımızı da çocuk benliğimizle oluşturuyoruz diyebilirim. Ve ilerleyen aşamada aynı veya benzer olaylarla karşılaştığımızda da o aynı hisleri ortaya çıkartıyoruz. Aynı hisleri yaşamaya ve deneyimlemeye devam ediyoruz. Ta ki bu hislerin ve bu davranış şekillerinin yanlışlığının farkına varana kadar bunu yapmaya tekrar benzer olaylarda yapmaya devam ediyoruz. İlişkilerimizde de dediğim gibi bu şekilde yanlışlıklar ortaya çıkıyor ve bu şekilde yanlış partnerleri de kendimize çekebiliyoruz. Şimdi ben neyi neden hissediyorum? Şimdi ben burada bir huzursuzluk varsa eğer benim bu hissediş şeklimde beni böyle içimde bir huzursuzluk böyle bir şey varsa bir hastalanıyorsam ben böyle bedenim bile çünkü ağırlaşır benim. Bütün hayatım, ruhum, bedenim ağırlaşır çünkü orada olumsuz bir atmosferdeysem, yanlış olan bir durumun içindeysem neden? Ben neden böyle hissediyorum? Aslında her şey olması gerektiği gibi, tamam mı? Ama öyle de değil. Ben sadece çok uzun zamandır bu şekilde davranıp hissettiğim için bana normal geliyor ama normal değil. Şimdi normal olmayan duygularımızı biz sorgulayacağız. Neyi neden hissettiğimiz, neyi neden yaptığımızı sorgulayacağız arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi hani belki ailenizde çünkü bu kart geldiğine göre mutlaka ki bir sebebi vardır. Gücün kötüye kullanımı. Bir takım bastırılmış taraflarınız olabileceğini düşünüyorum ailenizden gelen. Ama bu durumun artık yakın bir zaman içerisinde şifalanmaya başladığını görüyoruz. Bu da çok hayırlı ve güzel bir haber aslında. Bu süreç içerisinde biraz daha içe dönüp biraz daha yalnız kalıp kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Kendinizi dinleyebilirsiniz. Kendinizi dinlediğinizde zaten demin de söylediğim şeylerin neyin neden kaynaklandığının daha net bir şekilde farkına varacaksınız. Bu şekilde alıyorum ben burayı. Öncelikle şimdi bunu söylemek istiyorum. Şimdi burada zaten bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz sanırım. Bu krizle, bu kule kartıyla birlikte. Çünkü demin de söylediğim her zaman normal olarak kabul ettiğiniz ama aslında kabul etmemeniz gereken eylem, durumlar ve davranışların yıkılmaya başladığını görüyoruz. Yani bu eylem, durum ve davranışlarla oluşturduğumuz alanın artık yıkıldığını görüyoruz. Ve bundan sonraki süreç başlıyor. Şimdi bu söylediğim şey hali hazırda olmuş ve etkileri devam ediyor olabilir. Ama bu kartlar o kadar güzel ki. Şimdi güzel ve ballı bölüme geliyoruz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu aileyle ilgili bu baskılanmışlık enerjisinden kurtuluyoruz. Bu nasıl oluyor? Değnek kraliçesi enerjisiyle oluyor. Çünkü kendi gücümüzü ele alıyoruz. Yani
Şu anda bu açılımı dinleyenler kadın da olabilir, erkek de olabilir. Fark etmez. Değnek kraliçesi enerjisi dişil bir enerjidir. Erkeklerde de dişil enerji var sonuç olarak. Yani güçlü, sıcakkanlı, iletişimci, lider yönümüzü açığa çıkartıyoruz ve kendi gücümüzü, o değneği elimizde tutuyoruz. Kendi gücümüzü elimize almaya başlıyoruz. Yani kontrol artık size geçiyor diyebilirim ben. Ve bu durumda tam olarak yol ayrımı mı yapmam gerekiyor? Eski ilişkimle eski sorunlu bağlantılarımı koparmam mı gerekiyor? Koparıyorum. Bu geldi. Bunun zamanı artık geldi diyebiliyorsunuz. Bir şeyleri netleştirebiliyorsunuz kafanızda. Burada çok güzel bir ilişki var çünkü. Çok da yakın bir zamanda bu arada. Ve bununla ilgili olarak işaretler almış da olabilirsiniz. Ayrıca bu okuma da bir işarettir. Onu da söyleyeyim size. Bir takım işaretler almış ve hissediyor olabilirsiniz. Yani artık okun yaydan çıktığını söyler bu kart ve hani gelmek üzere olan geliyordur. Çok güzel haberler yolda demektir. Burada çok güzel bir ilişki görüyorum ben. İki birbirine denk insan görüyorum. Çok dengeli ilişkiler kuran, alma ve verme dengesini çok iyi sağlayabilen. Şimdi bir taraf çok fazla sevgi verince diğer taraf o sevgiyi çok fazla alıp mesela çok da fazla bir şey vermeyince orada bir denge kaybı oluyor mesela. Örnek vermek gerekirse bu böyle olmayacak arkadaşlarım. Burada çok güzel her şey çok dengeli bir şekilde ilerleyecek. Birbirinize dengeli yaklaşımlarda bulunacaksınız ve sevgi dolu gerçekten çok büyük bir açık bir iletişimin olduğu bir ilişki görüyorum burada. İlişki potansiyeli görüyorum. Ve bunun için yapmamız gereken şey geçmiş ilişkilerimizle alakalı olarak bu belirsizlikleri artık bırakmak. Çünkü hayatınızda bir döngü kapanıyor burada şu anda. Ve bununla ilgili kadersel zaman gelmiş aslına bakarsanız. Hani artık zamanı gelmiş. Şimdi mesela bu karşınıza çıkacak güzel insanla ilgili olarak hani acaba hani ben bunu bilmiyorum bir belirsizlik. Bu benim için şey kapalı bir kitap gibi okunmayı bekliyor. Ama ya burada bir problem olursa ben o kitabı açıp okumaya başladığımda ya kitap lanetli çıkarsa gibi bir şey yani aslında bakarsanız. Şimdi bu geçmiş deneyimlere tutunmak olur. Ama bu olmuyor. Bu olmayacak. Olmasına izin vermiyoruz. Artık bu şeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu böyle olmayacak. Merak etmeyin. Daha temiz, daha açık yüreklilikle kalpten iletişimler kuracağız çünkü ve bu insan da bize aslında bunu öğretecek diyebilirim. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Kontrolümüzü yani kontrol sorunlarını bırakıyoruz. İşte oldu mu, olmadı mı, ne zaman gelecek, işte gelmiyor, işte ben hissetmiştim olmadı. İşte ben hep yalnız mı kalacağım, işte uzun zamandır niye olmadı bilmem ne gibi sorunları, kontrol sorunlarımızı bırakacağız, akışa bırakacağız kendimizi, tamam mı? Ve burada eğlenmek kartı gelmiş zaten. Okumak da istiyorum. Romantizmi yeniden yakalamak için içinizdeki çocuğun parlamasına izin verin diyor. Kendimizi akışa bırakıyoruz. Eğleniyoruz. Nasıl eğlenme stiliniz nasılsa işte dans mı ediyorsunuz, arkadaşlarınızla buluşup muhabbet mi ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz, şarkı mı söylüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, eğlenme, akışa bırakın. Biraz böyle relax enerjilerde olun. Tam da o noktada gelecek zaten bu insan size. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey. Çocuk kartı gelmiş. Bu belki çocuklarla ilgili bir işiniz olabilir. Bilmiyorum. Bu işle alakalı, bu çocuklarla olan işinizle alakalı bir ortamda belki tanışacak olabilirsiniz. Ama mesela belki de çok kısa bir süreç içerisinde çok büyük bir uyum yakaladığınız için hani evlilik gerçekleştireceksiniz ve çocuğunuz olacak. Belki çocuk istediğiniz için bu kart buraya bu şekilde yansımıştır. Bu da onun göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında açılımımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar ikinci deste. Bakalım
hayatımıza yakın zamanda biri girecek mi? Ve aşk hayatı enerjilerimiz ne durumda? Şimdi arkadaşlarım, burada özellikle belirtmem gereken şey, burada da var, burada da var ve burada da var. Şimdi sizin hayatınıza çok güzel bir insan ve çok yakın bir zaman içerisinde girecek. Öncelikle bunu söyleyeyim, tamam mı? Ama sizin burada yapmanız ve fark etmeniz gereken en önemli şey şu. Hislerinizi dürüstçe ifade edin. Tamam mı? Bu çok önemli burada. Kendinizi baskılamayın. Yani ne içinizden ne geliyorsa o şekilde davranın. Çünkü karşınızda çok yakın zamanda bir insan gelecek. Gerçekten de güzel bir insan gelecek. Hani bunu yapmayın. Kendinizi bastırmayın. Şey yapmayın. Yani bunu söylersem ne düşünür? İşte ne hisseder? İşte şunu yaparsam ne olur gibi böyle aklınızda şey yapmayın işte. Proje gibi ilişkinizi şey yapmayın. Konuşmalarınızı mesela tasarlamayın. Bu yani nasıl anlatayım size? Ya bu şekilde planlamayın. İlişkinizi planlamayın. Sadece içinizden geldiği gibi ne hissediyorsanız o şekilde yaşayın ve ona göre davranın demek istiyorum. Sevgiyi yaşamak, sarılmak istiyorsanız sarılın, öpmek istiyorsanız öpün. Sevdiğinizi söylemek istiyorsanız söyleyin. Çünkü karşınızdaki insan gerçekten de böyle bir insan olacak. Bunu yaparsanız hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Bunun dışında kişiyle alakalı. Ha, bu arada birden fazla enerji de olabilir. Bunu da hissediyorum ben bu açılımda. Onu söylemek de istiyorum. Birden fazla insan sizin hayatınıza girmek isteyecek olabilir. Bir sürü flört teklifleri alabilirsiniz. Bu anlamda da şansınızın açık olduğu bir süreç olduğunu görüyorum. Ama özellikle biri var burada. Ve hani gerçekten de hayatınıza çok uzun süreli olarak gelip kalıcı olabilecek biri olduğunu düşünüyorum. Beklemeye değer kartı da zaten bunu ispatlıyor. Bu kart birlikte geldi çünkü. Aşk hayatında ilahi zamanlama diyor. Bu arada bu kartla birlikte özellikle aklında biri olan insanlar için de bu kart gelmiş olabilir. Bu açılımı ona göre de o zaman dinleyebilirsiniz. Aklınızda biri var ama böyle hani çok mesela gerçekten tam istediğiniz gibi bir iletişimi henüz yakalayamadığınız için hani acaba olmayacak mı? Nasıl ilerleyecek gibi bir düşünce varsa kafanızda bununla ilgili de olabilir. Ama hiç kimse yoksa ve hani mesela gelmeyecek mi artık? Ne zaman hayatıma biri gelecek gibi bir sitem varsa ona bir an önce gelmiş olabilir bu kart. Onu söylemek istiyorum. Ama yakın zaman içerisinde çok çok şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bu anlamda onu söyleyebilirim yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani demin de söylediğim gibi aslında hani bu kartlarla birlikte bunu da başardığınızı söyleyebilirim. Hani hem bunu bir uyarı gibi alın. Demin söylediğim kendinizi açık bir şekilde ifade etme ve ortaya koyma durumunu. Hem bunu isterseniz bu uyarı gibi olun hem de bu blokajın çözülmesi olarak alabilirsiniz. Siz kendinizi biliyorsunuzdur çünkü daha iyi hissedersiniz. Burada çünkü açık iletişim var. Bakın burada da Asa Kraliçesi geldi. Bir önceki açılımımda da gelmişti. Vardır. Bunda bir hayır vardır mutlaka ki. Demek ki böyle bir enerji çalıştırıyoruz genel anlamda. Çok güzel. Tamam. Yani bu kraliçe zaten açık ve sıcak iletişim kuran bir kraliçedir. Bununla ünlü olan bir kraliçedir. Gücünüzü de elinize alıyorsunuz diyebilirim. Şimdi sizin karşınıza çıkacak olan partner sizi bir kere belirsizliğe düşürmeyecek. İşte öyle miydi, böyle miydi? Bak bu ikinci destenin teması tamamen açıklık, dürüstlük, şeffaflık üzerine diyebilirim. Yani böyle duyguların dolup dolup taştığı, dolup taşarak yaşandığı açık bir iletişim olacak. Tekrar altını çize çize söylemek istiyorum. Çünkü daha öncesinde sanırım belirsiz bir takım durumlarla karşılaştığınız için tekrar bunu yaşar mıyım acaba korkusu da buraya yansıyor çünkü. Bunu görüyorum ben. Ama bu olmayacak çünkü sizin hayatınızda belirli bir dönem artık bitiyor, kapanıyor. Bir kapanış
ve artık tamamen yeni bir döngünün başlangıcı ve hızlı bir giriş oluyor gerçekten. Burada kupa etkisi çok baskın olduğu için duygular çok baskın bir şekilde yaşanıyor. Hayatınıza girecek partner de böyle göze çok gösterişli bir partner olabilir. Mesela giyim tarzıyla, vücuduyla, saçlarıyla, bakışlarıyla çok çekici, çok arzulanan. Mesela sizin aranızdaki cinsel çekim de bayağı bir yoğun olacak olarak gözüküyor burada. O anlamda. Eee, Yani aranızda çok büyük bir çekim olacak. Çok büyük bir duygu yoğunluğu olacak. Aşık oluyorsunuz diyebilirim gerçekten, ama bu aşk da karşılıklı olacak. Onu da söylemek istiyorum. Hani ben bu duyguları yaşıyorum ama karşı taraftan görebilecek miyim aynı şeyi? Göreceksiniz. Göreceksiniz. Çok paylaşımcı bir insan çünkü bu insan, bir de onu da söylemek istiyorum. Hani kendisinde olsun, size de verir. Yani böyle e, hali vakti yerinde olduğunu da söyleyebilirim bu arada. Onu da eklemek istiyorum. İşte mesela böyle hediyeler alsın, bir ihtiyacınız mı var? Siz söylemeden hemen yapsın. Böyle bir enerji oluyorum burada. Ve hani asla böyle bir dengesizlik aranızda yaratmak isteyecek bir insanda olduğunu düşünmüyorum ben. Yani tam tersi, hani böyle size versin. Onda olsun da size versin. Hani aramızda hep böyle bir denklik olsun isteyen bir insan profili görüyorum. Ve aynı zamanda da hani güçlü, duygusal anlamda da çok güçlü, duygusal olgunluğa sahip bir insan olduğunu görüyorum. İşte sadık olduğunu, cömert bir insan olduğunu görüyorum. Ve hani böyle en ufak bir şeyde işte biz kavga edelim, böyle işte birbirimize kızalım, ne bileyim işte şey yapalım, işte birbirimizi işte manipüle edelim tarzı bir, hiçbir o şekilde hiçbir alakası yok. Hatta tam tersi. Yani kendini duygusal olgunluğa getirmiş ve mesela hani böyle en ufak bir kavgada hemen bitirelim gibi bir durumu da yok. Her şeye trip atan bir durumu da yok. Onu da söyleyeyim. Daha çözümcül, daha ılımlı, daha sakin mizaçlı bir insan profili çizdiğini de söyleyebilirim. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Şimdi yakın gelecek enerjilerinde temizlik ve arınma kartı geldi. Bu süreç içerisinde kendi bedeninizi, ruhunuzu arındıracağınızı da görüyorum ben. Bu açılım da size bununla ilgili işaretçi olabilir. Çünkü hayatınızda gerçekten yeni bir döngü başlıyor. Bir döngü artık kapanıyor ve bu kapanan döngünün üzerinizde bıraktığı etkiden arınmak, bir takım şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Enerjisel çalışmalar yapabilirsiniz. Onun dışında yani daha fazla doğada vakit geçirebilirsiniz mesela. Ne bileyim, bir masaja falan gidebilirsiniz. Kendinize ne iyi geliyorsa bu süreç içerisinde bu arınmayı, ve arınma aynı zamanda bu da değildir. Aynı zamanda mesela etrafınızdaki bir takım insanlarla olan bağlarınız da bu süreç içerisinde kopabilir arkadaşlarım. Onu da söylemek istiyorum. Size zarar verdiğini düşündüğünüz toksik insanlarla yani sadece ilişki değil, hani arkadaşlık ilişkisi olarak da mesela bu tarz bir kopma yaşayabilirsiniz. Hani bana zarar veriyor bu insan, artık hani hayatımda istemiyorum, gereksiz buluyorum dediğiniz bir arınma ve temizlikte olabilir bu aynı zamanda. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Gerçekten de çok şanslı bir süreç sizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Hmm. Tamam, bu kadar. Evet. Çok güzeldi. Açılımımız tamamlandı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Üçüncü deste. Açılımınıza hoş geldiniz. Bakalım yakın gelecekte aşk hayatınızda sizi kim bekliyor? Neler gerçekleşiyor? Arkadaşlarım, burada aşık oluyorsunuz. O kadar güzel geldi ki burası. Yakın gelecekte hayatınıza gerçekten biri giriyor. Hem burada, hem burada, hem burada, her yerde onaylanmış durumdasınız. Gerçekten hani
alma verme dengesinin çok iyi sağlandığı, kendinize denk bir insanla bir araya geldiğinizi de söyleyebilirim. Yani kendinizi ondan üstte veya aşağıda görme gibi bir durum olmayacak. Burada bu enerjiyi veriyor. Bununla ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyorum aynı zamanda. Değnek beşlisi burada bakın güç mücadelesini verir. Bu uyarıda uyarıyı bulunmak zorundayım. Bir güç mücadelesi, bir çatışmayı verir, bir ego mücadelesini verir burada. Bu insanla bunu yapmamayı deneyimleyeceksiniz diye düşünüyorum. Daha önceki ilişkilerinizde böyle bir şey yapmış ve huzursuzluk yaratmış olabilirsiniz ilişkide diye düşünüyorum. Ama bu neden kaynaklanır biliyor musunuz? Sizin kendi içinizdeki huzursuzluktan kaynaklanır. Ama aslında buna gerek olmadığını, gayet dengeli ve açık iletişim kurarak, açık yüreklilikle bir ilişkiyi devam ettirebileceğimizi de fark edeceğiz. Çünkü gerçekten bu kapasitede bir insan sizin hayatınıza giriyor. Size aslında bunu da öğretebilecek bir insanı görüyorum burada ben. Bakın burada da değnek kraliçesi de açık iletişim kuran, sıcak yani gerçekten iletişimi çok kuvvetli olan lider ruhlu bir insan profili çizer bize değnek kraliçesi enerjisi. Burada bunu da görüyoruz çünkü. Burada hani unutmamak gereken şey aslında bize bu ilişki bir şey sorgulatacak. Hani hayatta gerçekten neyin değerli ve önemli olduğunu. Hani aslında mesela bu kadar ufacık tefecik şeylere hani kavga çıkmasının bundan ya da mesela bu kadar büyük bir mesela huzursuzluk varsa bu huzursuzluğu neden deneyimlediğimiz, neden bu huzursuzluğu çıkardığımız, buna gerçekten değer mi gibi bir sorgulama olacak demek istiyorum aslına bakarsanız. Hani bunu şu anda mesela yaşıyorsunuz. Orada mesela partnerinizle bir çatışma oldu. Ama buna gerçekten değer mi? Yani bunun bu kadar önemli mi sizin aranızdaki anlaşmazlık konusu olan şey bu kadar önemli mi? Sizin aranızdaki bu güzel iletişimin ve aşkın yanında hani bunların hiçbir önemi yok. Bunu göreceksiniz aslında bakarsanız. Asla ölmeyen şeyin ne olduğunu farkına varacaksınız. Gerçek değerlerinizin farkına varacaksınız. Ve burada gerçekten bir frekans yükselmesi görüyorum bu destede ben. Güzel, çok çok güzel geldi. Ve aynı zamanda mesela finans ve kariyer hayatınızda bir problem varsa, mesela bu ilişki size iyi gelecek. Ben bunu görüyorum. Sizin bolluk bereket enerjinizi de arttıracak bir insan olduğunu görüyorum. Çünkü bazı insanlar sizi düşürürler, bazı insanlar da yükseltirler. Her anlamda yükselebileceğiniz bir ilişki görüyorum. Hani size bir takım tavsiyeler vermesinin yanında sizin enerjinizi yukarı çekip size kendi değerinizi de gösterdiği için bu insan direkt böyle para kapılarınızın da açıldığını görüyorum ben burada. Çok güzel gelmiş ve aynı zamanda çok sadık bir insan olacağını da görüyorum. Hani birbirinizle hani çok fazla eğlenebileceğinizi, işte eğlenceli aktiviteler yapabileceğinizi, gezmeyi tozmayı falan çok seven bir insan olduğunu görüyorum. Aynı zamanda hani hem aşık hem arkadaş, dost olabileceğinizi de görüyorum. Ve hani böyle size böyle şiirler yazabilir, ne bileyim, duygularını ifade eden böyle güzel güzel mesajlar yazabilir. Duygularını ifade etmekten çekinmeyen bir insan, daha romantik bir insan görüyorum ben burada hayatınıza girecek olan insanın. Aynı zamanda bir ek bilgi de belki hani ilk tanışmanızda mesajlaşarak, yazıyla anlaşıp tanışacaksınızdır. Öyle bir şey de olabilir. Ama çok mutlu ve hani frekansı gerçekten çok yüksek bir ilişki deneyimleyeceğinizi görüyorum. Onun dışında bir takım böyle hani etrafınızda böyle
size güven vermeyen, mesela ilişkinizle alakalı kötü yorumlarda bulunan ya da onu yapmasa, mesela size bir şey söylemese bile arkanızdan sizle konuşan, dedikodu yapan böyle toksik insanlar ve arkadaşlıklar, bu tarz bağlar olabilir. Bunlar akrabalar bile olabilir bu arada. Arkanızdan sizi çekiştiren, aşağı çekmeye çalışan. Hani bunlarla ilgili ufak bir uyarı var ya da belki bununla ilgili bir tedirginlik mi yaşıyorsunuz? Benim ilişkim hakkında ne düşünüyorlar gibi bir stres ve tedirginlik mi? Buraya bu ufak bir yansımış ama hani bu enerjiden de korunacağınızı görüyorum ben aslına bakarsanız. Yani bu kadar yüksek bir potansiyelle de kendinizi korumaya başarırsınız diye düşünüyorum zaten. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Selamlar arkadaşlarım. Şimdi geldim, ufak bir problem oldu, kusura bakmayın. Şimdi nerede kalmıştım? Geri çekilmek. Ee, Partnerinizle genellikle yalnız kalmak istediğinizi görüyorum. Ben hep böyle bir arada olalım, hep ikimiz tek olalım. İşte başka kimse olmasın. Sanki dünyada başka hiç kimse kalmamış gibi, sadece ikimiz varmışız gibi. Sürekli hani birbirinizle konuştuğunuz, muhabbet ettiğiniz, böyle iletişiminizin çok güzel olduğu bir partnerlik görüyorum burada. Birlikte hani baş başa kalabileceğiniz tatiller. Ya buna uygun daha sakin mekanlar genellikle tercih edecek de olabilirsiniz. Bunun yanında bir takım böyle endişeleriniz olabilir, mesela ilişkiyle alakalı olarak. Dediğim gibi hani burada bir takım korkular görüyorum ben. Ya etrafınızdaki insanlardan kaynaklı mesela olabilir böyle bir enerji. Ya sizin demin de söylediğim gibi ya da partnerinizin etrafındaki insanlardan kaynaklı bir endişe olabilir. Onunla ilgili de size aslında bu kartı söylüyor. Biraz daha hani sakin olmalı ve kendi iç sesine güvenmelisin, kendini dinlemelisin ve her şeyin gözetildiğine, ilahi sistem tarafından da korunduğuna inanmanı söylüyor aslında. İnanmanızı söylüyor bu kart bize burada. Biraz daha sakin olmak, kendimizi dinlemek burada çok önemli. Bu korkulardan arınacağız çünkü. Şimdi burada gerçekten güçlü, etkili kartlar geldi. Enerjisi yüksek, potansiyeli yüksek bir ilişkide görüyorum ben burada kesinlikle. Hem eğlenceli, hem aşk dolu, hem sadakatli, hem böyle hep böyle birbirinizle genellikle çok uyumlu olduğunuz bir ilişki. Hep böyle bir arada olmak istediğiniz, asla birbirinizi bırakmak istemediğiniz bir ilişki görüyorum. O yüzden sizi böyle başka insanların huzursuz edip de aranızı bozabilmez ihtimali çok daha düşük gözüküyor. Ama dediğim gibi hani böyle yer yer böyle bir depresif etkiler çalıştırma durumu söz konusu olabilir. Ama burada bunu yapmayacağız. Bu düşük enerjiye yenik düşmeyeceğiz. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Çok çok güzel geldi burası gerçekten. Ama hani mesela şunu söylemek istiyorum. Hani sizin etrafınızda hani ya da partnerinizin etrafında pek güvenemediğiniz insanlar olabilir, arkanızdan konuşma gibi bir durum mu hissediyorsunuz? Ne hissedeceksiniz bilmiyorum. Böyle bir korku var. Böyle bir şey olmasa bile böyle bir şeyin korkusu olabilir sizde. Ama siz etrafınızda gerçekten hani genellikle yalnızsınız da bu arada, ama etrafınızda bulundurduğunuz insanlar da genellikle çok daha güvenilir insanlar olacak. Yani güvenemediğiniz, pek hoşlanmadığınız insanları da siz etrafınızda bulundurmuyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Bunun dışında açılımımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar arkadaşlarım. Selamlar dördüncü deste. Aşk hayatımızda yakın zamanda bizi neler bekliyor? Hayatımıza kim giriyor ya da giriyor mu? Evet, giriyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi görmüyorum. Uzun bir süre sonrasında görüyorum gibi bir enerji gelseydi onu da söylerdim. Bunu söylemek istiyorum. Ama gayet olumlu geldi. Burada bir tamamlanma görüyorum ben. Hatta evleniyorsunuz diyebilirim yani. Hani böyle artık hani ömrünüzü birlikte tamamlamak isteyeceğiniz bir insanla
bir tanışma görüyorum ben ve aynı zamanda bu insan şimdi bu kolektif bir okuma olduğu için birden fazla insan izlediği için geçmişinizden tanıdığınız bir insan da olabilir diye bu kartla birlikte söylemek istiyorum. Eğer ki böyle biri varsa hissiyatınızda, aklınızda böyle bir enerjiye çekiliyorsanız da bunu alıp kabul edebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Ama yani gerçekten hani tam olarak kadersel bir birliktelik olacağını söyleyebilirim. Yani kadersel eşiniz olduğunu söyleyebilirim hayatınıza girecek insanın. Bunun yanında bir risk alacaksınız siz. Hani bu oldu, ben bunu yapsam mı yapmasam mı? Hani bu insanla mesela birlikteliğimi ilerletsem mi ilerletmesem mi? Bir risk alarak bunu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bu gelmiş ve hani bu gelmiş. Ben bunu da bu şekilde birlikte yorumlamak istiyorum. Bunu söylemem gerek. Acaba hani hayatınıza alacağınız partnerle alakalı bir takım kaygı bozukluğu yaşıyor olabilir misiniz demek istiyorum. Çünkü hani hayatınıza alacağınız partner, şimdi bir partner seçimi çok önemlidir. Çünkü hayatınızın çok büyük bir bölümünü etkileyecektir bu insan. Sizi değiştirip dönüştürecektir. Çünkü bir enerjisel bir bağlantı kuruyorsunuz ve çok yoğun bir bağlantı. O yüzden sürekli bağlantı içerisinde olduğunuz insan da sizi mutlaka ki değiştirir. O yüzden de partner seçimi çok önemli. Yanımızda bulunduracağımız insan, hayatımızı kuracağımız, birlikte hayatı devam ettireceğimiz insan çok önemli. Şimdi burada bu noktada hani bunu bilmeyi geç. Sizde bir ufak bir kaygı bozukluğu, ufak da değil bu arada. O ufak da demek istemiyorum. Büyük bir kaygı bozukluğu olabilir mi acaba bu süreçle ilgili olarak? Çünkü bana bir şey söylerse, işte böyle olursa, şunu yaparsam böyle mi olur? Bunu söylerse şöyle mi olur? Şu an hani ya kötü bir şey olursa, şimdi böyle iyi bir şey oluyor ama tek işte ben daha öncesinde kötü bir şey deneyimlemiştim bu durumla alakalı olarak. İşte tekrar kötüsü olursa, işte ailesi beni sevmezse, bilmem ne falan, böyle bir sürü böyle kafanızda hani hakimiyet altına alamadığınız durumlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Ama söylemeliyim ki bu sadece hayatınıza girecek insanla ilgili değil. Daha önceki ilişki deneyimlerinizde de olmuştur ve hali hazırda zaten hayatınıza biri girmese de sizin içinizde böyle bir biliş, böyle bir kaygı zaten vardır ve hayatınıza bir insan girdiğinde tamamen ortaya çıkmayı bekliyordur zaten bu enerji. O yüzden ortaya çıkıyor diyeyim. Ruh halleri hakimiyeti. Şimdi biz kendi yani başımıza gelen olaylar, durumlarla ilgili olarak ruh halimizi nasıl denge altına alabiliriz? Duygularımızı nasıl denge altına alabiliriz? Bunu öğreniyoruz aslında. Ya bu insanın hayatınıza girmesiyle böyle bir durumu yaşayacaksınız. Kontrol edemediğiniz. Ki bu arada ben aslında bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Belki ilk etapta bu enerjiyi yansıtacaksınız. Ya da zaten daha öncesinde böyle bir şey yaşadınız ve bununla ilgili olarak tam da dengelenme sürecinde, ruhsal olarak bir dengelenme sürecinde bu insan hayatınıza giriyor. Yani benim hissettiğim şey şu. Aslında hani bunu tekrar yaşayacak mıyım gibi bir düşünce olabilir. Böyle bir kaygıyı yükselecek olabilir. Ama diyor ki bu insan senin hiç öyle düşündüğün gibi bir insan değil. Tam tersi, yani aşırı güvenilir, hatta aşırı korumacı bir güçlü karakterli bir insan olduğunu net bir şekilde algılayacaksın ilişkinizin devam ettiği süreç içerisinde. Bunu kendin direkt göreceksin zaten, tam tersi bir yani bunu seni böyle kaygı enerjisine sürükleyip enerjini düşürecek bir insan potansiyelinde olmayacak bu insan. Hani sen de onun yanında yatışıp huzur bulabileceksin. Kendini güvende hissedebileceksin. Şimdi partneriniz nasıl bir insan? Yani mesela şey olabilir. Sürekli böyle kafanızda hani hayal ettiğimiz bir profil vardır ya genellikle. Böyle orası saçı böyle olsun, gözü böyle olsun, yaşı şöyle olsun. Böyle bir hayal edersin mutlaka ki öyle hayalleriniz sizin de olmuştur. Yani bu profile pek uymuyor olabilir.
Hani bu çirkin demek istemiyorum bu arada, öyle bir şey söylemedim. Sadece hayal ettiğinize tam uymuyor olabilir. Mesela siz esmer istemiyorsunuzdur, sarışın seviyorsunuzdur, esmer olacaktır gibi mesela. Ya da mesela yaşı mesela şöyle şöyle benden büyük olsun istiyorsunuzdur, kadın dinleyicilerim için. Ama biraz daha genç olacaktır mesela sizden. Normalde mesela kabul edemeyeceğiniz bir şey bir şeydir bu durum. Ama onu kabul edeceksinizdir. Öyle bir gelecektir ki onu kabul edeceksinizdir. Ya da yaşı daha büyük bir partner olacaktır. Ben bu kadarını da kabul etmem dediğinizde kabul edeceksinizdir. Bilmiyorum. Olabilir yani. Bir takım farklılıklar olacak demek istiyorum kafanızdakinden yani. Onu siz anlarsınız zaten. Bunun dışında, evet, bunun dışında dediğim gibi hani bu kontrolü bırakıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Hayatımızla ilgili hani her şeyi kontrol etmek. Biraz daha böyle sakinleşiyoruz. Partnerimiz bizi sakinleştirecek zaten. Bizim bu kaygı bozukluğumuz varsa bu ilişkilerimizle alakalı, ki varmış, buraya yansıdı. Bunu sakinleştirecek, bizi dinginleştirecek, güvende daha güvende hissedeceğimiz bir partner enerjisi oluyorum. Gerçekten hani bu insan kadersel olarak sizin hayatınıza giriyor. Yani ruhsal bir sözleşmeniz olabilir diye düşünüyorum. Ve hani böyle şey, aslında sizi netleyecek, kafanızda böyle net olmayan konuları netleyebilecek bir insan. Hani size böyle nasıl anlatayım? Hani böyle kendi kafanızın içinde konuştuğunuz ve bir türlü adlandıramadığınız belirsiz durumları da, belirsiz durumlarla ilgili mesela sizi belirsizlik içerisinde bırakmayacak bir insan. Onun dışında kendinizle alakalı belirsiz hissettiğiniz durumlarla da netlik yaşayacaksınız. Bunlarla ilgili de netlik yaşayacaksınız. Daha böyle geniş bir perspektiften, geniş bir açıdan bakmayı da öğreneceğiniz. Bu insan böyle bir insan, çünkü size de bunu öğretecek bir insan görüyorum. Tamamen böyle bir zafer kazanmışsınız, kazanmışsınız gibi hissedeceksiniz. Şey gibi, böyle hani evet oldu, sonunda oldu gibi. Yani tam olarak demek istediğim aslında şey değil. Hani hiç kimse gelmiyordu da oldu demek değil. İstediğim gibi bir insan gelmiyordu. Ben hani gelmeyeceğini düşünüyordum ama bakın geldi. Sonunda istediğim kişi geldi gibi bir enerjiden bahsediyorum. Ve mesela böyle etrafınızdaki insanlar da hani böyle size gıptayla bakacaklar partner olarak. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında e, bununla ilgili mesela bu insan hayatınıza girdiğinde e, bazı şeyleri de böyle kabullenme sürecine geçeceğinizi görüyorum. Geçmiş ilişkilerinizle, geçmiş deneyimlerinizle ilgili olarak bir affetme enerjisine geçeceğinizi görüyorum. Daha eee, daha farklı bir anlayış anlayış seviyesine geleceksiniz. Daha anlayışlı, daha eee, daha algıları geniş, daha açık bakmak, daha objektif bakmak, daha sevgiyle bakabilmek ve insanların yaptığı hareketlerin altındaki sebepleri görebilmek, bunları kabul edebilmek ve hayatına devam edebilmek. Yani geçmişini getirmeden, geçmişini orada bırakarak devam edebilmek. Yani bütün bunları partnerinizle birlikte deneyimleyeceksiniz arkadaşlarım. Onun dışında ee, yani burada mesela şey olabilir. Ya partneriniz mesela yurt dışı bağlantıları olan bir insan da olabilir mesela. Yurt dışına gidecek olabilirsiniz. Mesela orada yaşayacak olabilirsiniz. Hani başka bir ülkeye gidecek olabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir ya da başka şehire de gidebilecek olabilirsiniz. Ama sizin açınızdan olumlu olacak. Yani olumsuz bir gelişme olmayacak her türlü. Yani bulunduğunuz yerden bir ayrılma olabilir. Hmm, Onun dışında mesela çok fazla seyahat edecek de olabilirsiniz partnerinizle bu arada. Hani böyle hani ülke ülke gezme gibi bir durum olabilir. Hmm, Bunun dışında ne söyleyebilirim? Aslında gerçekten çok güzeldi. Bunun dışında da söyleyebileceğim bir şey çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani bu bütün yaşamak kartıyla birlikte, İşte dediğim gibi bu kaygıyla alakalı durumdan hani
Ee, Yani bu deste sahipleri zaten benim tam olarak ne söylediğimi anlamışlardır diye düşünüyorum kendileriyle alakalı. Daha bütünü görmek, daha işte daha böyle yukarıdan bir bakış açısı geliştirebilmek. Yani bu demek istediğim şey insanlara yukarıdan bakmak değil. Ezici bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum ama olayları kişiselleştirmeden bakabilmek mesela. Ve hayatınıza giren partner de size mesela yapmak istediğiniz ama aslında hani hep yapmak istediğiniz ama kendinizde mesela ben şuram eksik, buram eksik, bundan dolayı bunu yapamıyorum diye bahane sunduğunuz bir takım şeyler de yapma isteği uyandıracak bir partner hayatınıza giriyor aslında. Hani ben bunu aslında yapabilirmişim. Size hani oldurabilme kabiliyeti verecek. Aslında yapabilme kabiliyetinizin olduğunu gösterebilecek bir partner de görüyorum. Ya da e, bir ihtimal zaten siz bu enerjileri tam olarak deneyimlediğiniz, tekamülsel olarak bu enerjiye kendinizi getirdiğiniz vakitlerde bu partner de hayatınıza girecek olabilir. Ama zaten her türlü kadersel bir döngü olduğu için bu bilişi gelebilecek bir frekanstasınız da. Onu da söylemek istiyorum. Bu aslında yapabilme, gerçekleştirebilme potansiyelini görmek eril enerjidir. Kadın da olsanız, erkek de olsanız eril enerji önemlidir. Sağlıklı bir şekilde o enerjiyi akıtabilmek de çok önemlidir. O aktif enerjiyi de göreceksiniz diye düşünüyorum kendi hayatınızda. Bu şekilde bunun dışında gerçekten hani güzel, çok çok güzel geldi. Böyleydi açılımınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.